Merhaba seyahat tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Endülüs'ün eşsiz güzellikleri, göz alıcı sokakları, tarihi zenginlikleri ve muazzam manzaralarından oluşan muhteşem bir Top 15 listesiyle karşınızdayız. Harika şehirleri, ihtişamlı sarayları ve çekici kıyı şeridiyle Endülüs, her zevke hitap eden bir seyahat deneyimi sunmakta. Endülüs'ün flamenko müziği ve dansıyla da ünlü olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim. Rüya gibi bir seyahat vaat eden Endülüs'te mutlaka görülmesi gereken yerler için hazırsanız başlıyoruz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Listemizin 15. sırasında Cetas de Sevilla var. Sevilla'nın modern simgelerinden biri olan Cetas de Sevilla, Plaza de la Encarnación meydanını süsleyen dev bir ahşap yapıdır. 2011 yılında tamamlanan bu mimari şaheser, Sevilla'nın silüetine modern bir dokunuş getirir. Göz alıcı kemerleri ve güneş gölgelikleri oldukça ilgi çekicidir. Yapının en üst katındaki gözlem terası, şehrin tarihi dokusunu kuş bakışı izleme imkanı sunar. Las Cetas, Sevilla'nın geleneksel ve çağdaş unsurlarını birleştirerek unutulmaz bir deneyim vaat eden modern bir cazibe merkezidir. 14 numara Cadiz Katedrali 1722 ile 1838 yılları arasında, yani 116 senede inşa edilmiştir. İspanya ve Amerika arasındaki ticaretten elde edilen parayla yapıldığı için Amerika Kıtası Katedrali olarak biliniyordu. Çapellerinde İspanya'nın her yerindeki eski katedral ve manastırlardan birçok tablo ve kalıntı bulunmaktadır. Katedral beyaz taş detayları ve içindeki sanat eserleriyle dikkat çeker. Kulelerinden biri olan Levante Kulesi, halka açık ve şehrin panoramik manzarasını yüksekten görme imkanı sağlamakta. Geçiyoruz listemizin 13. sırasına. Alcázar de los Reyes Cristianos, yani Hristiyan Kralların Sarayı. Cordoba'daki Alcázar de los Reyes Cristianos, şehrin tarihini büyüleyici bir şekilde yansıtan önemli bir saraydır. 8. yüzyılda İslam mimarisiyle inşa edilmiştir. Ancak 13. yüzyılda Hristiyan krallar tarafından yeniden inşa edilmiştir. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bu saray, sadece Endülüs mimarisinin zarafetini değil, aynı zamanda tarihi bahçeleri ve çeşitli kullanım amaçlarıyla zenginleşen geçmişi vesilesiyle ziyaretçilerine tarihsel bir serüven sunar. Pazartesi günleri ziyarete kapalı olan mekan, hafta içi saat 20'de, cumartesileri 18.30'da, pazarları ise 14.45'te kapanmaktadır. Bu arada Alcázar'ın Arapça El Kasır, yani kasır kelimesinden geldiğini de hatırlatmış olalım. 12 numara Picasso Müzesi. Malaga'daki Picasso Müzesi, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun doğduğu şehirde ziyaretçilerine sanatçının çeşitli dönemlerinden eserlerini sunan özel bir müzedir. Picasso'nun sanatına dair ilham verici detayları keşfetmek isteyenler için bu müze, sadece eserleri değil, aynı zamanda sanatçının özel yaşamına dair izler sunarak unutulmaz bir kültürel deneyim vaat etmektedir. Geldik listemizin 11 numarasına. Alcázaba ve Gibralfaro Kalesi. Alcázaba, Endülüs mimarisinin güzelliklerini yansıtan bir kale ve saray kompleksidir. 11. yüzyılda Hammudi Hanedanlığı döneminde inşa edilen yapı, İspanya'da korunarak günümüze ulaşmış en iyi durumdaki Alcázaba'dır. Mimarisindeki zengin detayları ve bahçeleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Alcázaba'nın girişinin hemen yanında Roma İmparatorluğu döneminden kalma ve M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiş bir antik tiyatro yer almaktadır. Gibralfaro ise Alcázaba'nın üst kısmında yer almaktadır. Hem kaleye çıkan yol hem de kale ziyaretçilere şehri kuş bakışı görmelerini sağlar. Gibralfaro Kalesi aynı zamanda İspanyol askeri tarihinin sergilendiği küçük bir müzeye ev sahipliği yapar. Deniz manzarası ve tarihi atmosferiyle Alcázaba ve Gibralfaro Kalesi, Malaga'nın zengin kültürel ve askeri mirasını keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunmakta. 10 numara Torre del Oro. Sevilla'nın tarihi dokusunu süsleyen ve Guadalquivir Nehri kıyısında bulunan Torre del Oro, altın kule anlamına gelmektedir. 36 metre yüksekliğe sahip kule, 12. yüzyılda Muvahhid Hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir. Kulenin yapılış amacı Guadalquivir'deki nakliyeyi kontrol etmekti.
Ayrıca düşman gemilerinin nehirde seyretmesini önlemek için kuleden diğer tarafa su altından ağır bir zincir uzanıyordu. En üst katında küçük bir denizcilik müzesi bulunan kulenin yakınında Guadalquivir nehrinde tekne gezileri için biniş noktaları bulunmaktadır. Ücreti ise 15 eurodur. 9 numara Ronda. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ronda, muazzam Puente Nuevo yani Yeni Köprü ve tarihi arena gibi simgeleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 18. yüzyılda inşa edilen Puente Nuevo, El Tajo Kanyonu üzerinde yükselen etkileyici bir köprüdür. Bu zarif köprü, şehri ikiye bölen derin vadiden yükselirken altındaki uçurumdan muhteşem manzaralar sunar. Şehir, Arap ve Roma etkilerini hissettiren dar sokaklarıyla geçmişi yansıtmakta. Gün batımında parlayan taş yapılarıyla romantik bir atmosfere bürünen Ronda, İspanya'nın tarih kokan şehirlerinden biridir. 8 numara Juderia. Cordoba'nın tarih kokan sokaklarında Yahudi mahallesi olarak bilinen Juderia, geçmişin büyüsünü günümüze taşıyan bir bölgedir. Daracık sokakları, beyaz badanalı evleri, duvarlarındaki çiçekleri ve tarihi atmosferiyle Juderia, Endülüs İspanyası'nın izlerini günümüze taşır. Juderia, Cordoba'nın tarihinde önemli bir rol oynamış olan Yahudi, Müslüman ve Hristiyan kültürlerinin bir araya geldiği bir noktadır. Bölge, dar sokaklarındaki geleneksel dükkanları, sinagogları ve tarihi anıtlarıyla ziyaretçilere geçmişin derinliklerinde unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Cordoba'nın kalbindeki bu mahalle, kültürel zenginliği ve tarihi atmosferiyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. 7 numara Cordoba Roma Köprüsü ve Calahorra Kulesi. Roma Köprüsü, Guadalquivir Nehri üzerinde bulunan tarihi bir köprüdür. M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen köprü, zamanla onarımlar ve değişiklikler geçirmiştir. Endülüs Emevileri döneminde genişletilen köprü, günümüzde turistlerin ve yerel halkın keyifli yürüyüşlere çıktığı bir mekan olarak popülerdir. Cordoba'nın simgelerinden biri olan köprü, tarihi atmosferi ve güzel manzarası ile dikkat çeker. Köprünün başındaki Calahorra Kulesi ise Muvahhid Hanedanlığı döneminde savunma amaçlı inşa edilmiştir. Günümüzde Müslüman, Hristiyan ve Yahudi kültürlerinin bir arada yaşamasını anlatan Yaşayan Endülüs Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Müze, ziyaretçilerine tarih boyunca farklı dönemlere ait eserleri ve yaşam tarzlarını keşfetme fırsatı sunmaktadır. İçindeki sergiler, Endülüs İslam kültürü, Orta Çağ tarihi ve bölgenin geçmişi hakkında bilgi veren öğeler içermektedir. Giriş ücreti ise 4,5 euro. 6 numara Sevilla Katedrali. 1402 ile 1506 yılları arasında inşa edilen yapı, dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biridir. Şehir, Hristiyanlar tarafından alındıktan sonra orada bulunan caminin yerine inşa edilmiştir. Ancak minare yıkılmamış ve çan kulesine çevrilmiştir. Kule, en güzel Sevilla manzaralarını izleme fırsatı sunmaktadır. Sevilla Katedrali, zengin bir dini sanat koleksiyonunun yanı sıra Kristof Kolomb'un mezarına da ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir simgesi olan yapı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. 5 numara Albayzin. Albayzin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Endülüs bölgesinin etkileyici atmosferini yansıtan bir mahalledir. Dar sokakları, beyaz badanalı evleri ve eski İslam mimarisinin izleri bu bölgenin karakteristik özelliklerini oluşturur. Aynı zamanda mahallenin yüksek noktalarından biri olan Mirador Meydanı, Granada'nın eşsiz manzarasına hakim bir konumda yer alır. Buradan Elhamra Sarayı'nın karşıdan görüntüsünü ve şehrin tarihi dokusunu izlemek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Albayzin ayrıca geleneksel mağazaları, kafeleri ve lokantalarıyla da ünlüdür. Mahalle, yerel Endülüs atmosferini yaşamak isteyenler için ideal bir mekandır. Ayrıca Mirador Meydanı'nda faal olarak kullanılan Granada Ulu Camii yer almaktadır. Camide cuma günleri okunan ezan sesi dışarı verilmektedir. 4 numara Plaza de España ve Maria Luisa Parkı.
Sevilla'nın en çarpıcı yapılarından biri olan Plaza de España, 1929 İber-Amerikan Fuarı için inşa edilmiştir ve İspanyol bölgelerini temsil eden çeşitli heykellerle bezeli muazzam bir meydan ve anıt kompleksidir. Yerel seramik sanatının en güzel örneklerini sunan yarım daire şeklindeki yapı harika bir mimariye sahiptir ve ziyaretçilere açık olan bir dış duvarla çevrilmiştir. Meydanın ortasında ise bir kanal bulunmaktadır. Plaza de España'nın da içinde bulunduğu göz kamaştırıcı güzellikteki Maria Luisa Parkı, geniş alanları, göletleri, zarif köprüleri ve palmiye ağaçlarıyla ünlüdür. İspanyol Prensesi Maria Luisa Fernanda de Borbon'un adını taşıyan 34 hektarlık alan, Sevilla'nın sıcak ikliminde keyifli bir kaçış noktası sunmaktadır. 3 numara Real Alcázar de Sevilla. Yapı, Sevilla'da bulunan tarihi ve görkemli bir saray kompleksidir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve İspanyol-Arap tarzında inşa edilen bu tarihi saray, ziyaretçilere geçmişin ihtişamını yaşama fırsatı sunmaktadır. Ve yine ziyaretçilerin geçmişin etkileyici sanat ve mimari zevkini keşfetmelerine imkan tanımaktadır. Saray 10. yüzyılda yapılmaya başlanmış ancak zaman içinde bazı kısımları yeniden inşa edilmiştir. Ayrıca ek bölümler de yapılmıştır. İspanyol monarşisinin resmi ikametgahı olarak da kullanılan saray, özellikle Katolik krallık döneminde büyük ölçüde genişletilmiş ve süslenmiştir. Bu çalışmalarda yine Müslüman ustalar çalışmıştır. Arapça kitabelerde Kral Dom Pedro'ya hayır dualar yazılıdır. Sarayın içinde dolaştığınızda muazzam bahçeler, zarif avlular ve süslü odalar sizi karşılar. Özellikle Patio de las Doncellas ve Patio de las Muñezas gibi avlular Endülüs mimarisinin güzelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca sarayın içindeki Henelife bahçesi, egzotik bitkiler, çeşmeler ve su kanalları ile cennetten bir köşe gibidir. Alcázar aynı zamanda televizyon dizisi Game of Thrones'un bazı sahnelerinin çekildiği mekanlar arasında yer almasıyla da bilinmektedir. 2 numara Kurtuba Camii. Kurtuba Camii, İspanya'nın tarihi şehirlerinden Cordoba'da bulunur ve bu yapı İslam mimarisinin önemli bir örneğidir. İlk olarak 1. Abdurrahman döneminde 786 yılında inşa edilen cami, çeşitli dönemlerde yapılan eklemelerle son halini 988 yılında almıştır. Kurtuba Camii döneminde dünyanın en büyük camisi olarak bilinirdi. İçerisindeki 1293 sütun, çeşmeler, kıvrımlı kemerlerle ve harika süslemeleriyle dikkat çeker. Caminin geniş avlusu da etrafındaki nefis süslemelerle birlikte oldukça etkileyicidir. Hristiyanlar şehri aldıktan sonra Kral 5. Carlos, Papa'dan caminin katedrale dönüştürülmesi için izin ister. Papa da izin verir. Katedral yapımında sütunların bir kısmı yıkılır. Katedrale çevrildikten sonra yapının halini gören 5. Carlos'un "Böylesine güzel bir camiyi mahvedeceğinizi bilsem size izin vermezdim. Bu yaptığınız katedralin dünyada pek çok eşi bulunur ama bu caminin eşini bulmak mümkün değildir" dediği rivayet edilir. Doğruluğunu bilemiyoruz tabi. Kurtuba Camii günümüzde La Mezquita Katedral olarak anılmaktadır. Ve geldik listemizin 1 numarasına. Elhamra Sarayı. Elhamra Sarayı, Endülüs mimarisinin etkileyici bir örneği olarak bilinen ve Granada'da yer alan tarihi bir saray kompleksidir. 13. yüzyılda Nasrid Hanedanlığı tarafından inşa edilen bu muazzam saray, İslam kültürünün zenginliğini ve sanatsal estetiğini yansıtan benzersiz detaylara sahiptir. Saray 3 ana bölümden oluşur. Alcazaba, Nasrid Sarayı ve Generalife'dir. Alcazaba, kale olarak kullanılan ilk bölümdür ve savunma amaçlı inşa edilmiştir. Nasrid Sarayı ise sarayın asıl kısmını oluşturur ve bu bölüm şaşırtıcı geometrik desenlere, çinilerle kaplı duvarlara ve zarif süslemelere sahiptir. Ayrıca her yerde "Ve la galibe illallah" yani Allah'tan başka galip yoktur yazmaktadır.
Tenerife ise Elhamra Sarayı'nın bahçe ve özel dinlenme yerlerini içeren bölümüdür. Bu kısım nefes kesen manzaralara sahip geniş bahçeleri, havuzları ve küçük su kanallarıyla ünlüdür. Ayrıca içinde yazlık saray da bulunmaktadır. Bu bölümlerin dışında yapının bir bölümü yıkılarak sonradan yapılmış Carlos Sarayı bulunmaktadır. Elhamra Sarayı'nı gezmek için biletinizi en az 1-2 ay öncesinden internet üzerinden almanızı tavsiye ederiz. Yoksa büyük ihtimalle bulamayacaksınız. Elhamra Sarayı ile birlikte Endülüs Top 15 bölümümüzün de sonuna geldik. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere, hoşça kalın.